Rusya Federasyonu içerisinde görmeyi en çok istediğim yerlerden bir tanesi de bu Mamayev Kurgan ve Anavatan Çağırıyor heykeliydi. Burada Stalingrad Muharebesi gerçekleşti. İnsanlık tarihinin en kanlı çatışması olarak biliniyor. Arkadaşlar herkese merhabalar. Azmin, kararlılığın ve kahramanlığın şehri Volgograd'dan hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Eski ismiyle Stalingrad şehrinden bugüne başlıyoruz. Arkadaşlar burada da böyle bir otel tuttum. Otelde kalıyorum. Volgograd'da. Odam gayet güzel. Şöyle çift kişilik bir yatağım var. Görüyorsunuz genişçe bir oda. Kettle, buzdolabı. Banyom da şöyle. Orası da temiz ve şık. Her malzeme, gerekli her şey var. Yani güzel bir otel tuttum arkadaşlar. Burada şehir merkezindeyiz zaten. Hemen şöyle dışarıda baktığınızda şehrin merkezi caddelerinden bir tanesinin üstünde. Yine televizyonum, klimam, her şey var gördüğünüz gibi. Otelin gecelik fiyatı da arkadaşlar 3500 ruble. Otel Marton buranın ismi. Lobisi bu şekilde. Burada kalınabilecek otellerden bir tanesi, o yüzden gösteriyorum. Maalesef yine reklam değil yani bu. Tabi bugünkü videoda arkadaşlar size Stalingrad Muharebesi'ni anlatacağım ve Stalingrad Muharebesi ile ilgili gezmemiz, görmemiz gereken yerleri göstereceğim. O yüzden ilk olarak Mamayev Kurgan, yani Mamayev Tepesi'ne gideceğiz arkadaşlar. Tabi öncesinde söylediğim gibi bir kahvaltı yapmam lazım. Burası da Volgograd'daki en önemli alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Şimdi tabii ben dediğim gibi yiyecek bir şeyler arıyorum. O sırada sizlerle şunları paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şu an hava yaklaşık 25 derece falan. Yani eğer Volgograd'a gelmeyi düşünüyorsanız, işte güzel havadan da yararlanmak istiyorsanız yazın son günleri en geç bu tarihlerde gelmeniz lazım. Bugün ayın 3'ü, 3 Eylül 2025. Bu şekilde gelirseniz en azından biraz daha sıcak havalarda buraları görebilirsiniz. Bir Türk lirası 2 ruble yapıyor. Yani burada duyduğunuz, göstereceğim fiyatları ikiye bölmeniz yeterli. Burada dolar olarak öğrenmek istiyorsanız da 1 dolar şu an 85 ruble. 1 euro da yaklaşık 94 ruble. Artık neredeyse Rusya'nın her şehrinde görmeye alıştığımız sokak satıcıları görüyorsunuz. 150 ruble domates, 200 ruble çilek ve малина ahududu. Здравствуйте. Что будете брать? Все для вас. Сейчас я гуляю чуть-чуть, потом можно, да? Инжир почем, пожалуйста? 50 рублей штучка. Инжир 50 мой рублей. домашний. Домашний? Вкусный. Вам можно снимать? Спасибо вам большое. Я из Турции. Я снимаю блог. Спасибо. Сейчас я погуляю чуть-чуть, потом я буду покупать. Хорошо? Покупайте. Спасибо вам большое. Приходите. Хорошего дня. Evet arkadaşlar, böyle işte bir ortam var. Bakalım, şurada yemek yiyecek bir yerler var. Buradan hemen ayaküstü bir şeyler almak istiyorum ve devam edeceğiz. Mors пожалуйста. Mors и блины с грибы. Arkadaşlar böyle Rus mutfağında artık krep bizdeki biliyorsunuz ama birçok çeşidi var. Blini diye geçiyor. Yani Anadolu ağzıyla akıtma. Bu kardeşimizden de aldım. Buranın ismi de Blimberry. Bakalım lezzetli mi? Bakar. Arkadaşlar ben şunu söyledim. Yani mantar ve peynirli olanı. İçecekle beraber de bir Mors diye meyve suyu var burada. Yine Rusya'ya özgü. Onunla birlikte 268 ruble, yani 135 lira. Krep içerisinde mantar ve peynir var. Bu da yine Rusya'ya özgü Mors, yani ahududundan yapılma bir meyve suyu. Şimdi ben bunları bir yiyeyim. Gayet lezzetli. Arkadaşlar buraya gelmek demişken şunu da söyleyeyim. Rusya'ya gelmek için vize almanız gerekiyor. 3 aylık, 1 aylık ve daha uzun süreli
normal başvuru şeklinde vizeler var. Bir de online e-vize var. Evvelden 16 günlük çıkıyordu bu vize. Fakat şu anda 23 Ağustos itibariyle 1 aylık da online vize var. Yani daha doğrusu süresini 1 aya çektiler. Dolayısıyla artık Rusya'ya geldiğinizde 1 ayda kalabilirsiniz. Şimdi Mamayev Kurgan'a çıkacağız arkadaşlar. Ve taksi çağırdım. Taksiyle gideceğim aslında. Toplu taşımayla da gidebiliyorsunuz ama taksiyle en yukarı çıkıp oradan aşağıya yürüyeceğim. O yüzden daha mantıklı geldi. Tabii siz eğer ben otobüsle çıkmak istiyorum derseniz de şu 15A öndeki otobüs 15A, bununla çıkabiliyorsunuz Mamayev Kurgan'a. Arkadaşlar şimdi taksi çağırdım. Taksiyle gidiyorum söylediğim üzere. Taksi yolculuğu 220 ruble. Yani Yandex Taksi'den çağırıyorum. Buraya geldiğinizde Yandex Taksi'den çağırabilirsiniz ya da haritalarda da Yandex'i kullanın çünkü daha doğru gösteriyor. Şu an tam olarak Mamayev Kurgan'dayım. Şehir merkezinden buraya yaklaşık bir 6-7 kilometrelik yol var. 2,5 dolara geldim arkadaşlar. Hatta daha az. 220 ruble. 17 Temmuz 1942 ve 2 Şubat 1943 yılları arasında burada Stalingrad Muharebesi gerçekleşti arkadaşlar. Tarihin, yani insanlık tarihinin, sadece 2. Dünya Savaşı'nın değil, en kanlı çatışması olarak biliniyor. Oranın da en dehşetli, en kötü çatışmalarının olduğu yer bu Mamayev Kurgan. Burada yaşanan savaşın anısına da bu görmüş olduğunuz Radina Mat Zavyot, yani Anavatan çağırıyor heykelini buraya dikiyorlar. Bu yıl Volgograd'ın da arkadaşlar kuruluşunun 436. yılı. Dolayısıyla burası, yani o zamanlarda eski kurulduğu yıllardan öncesinde eski Türk yurtları diyebiliriz. Yani daha doğrusu Volga Tatarlarının da yaşadığı yerler diyebiliriz. Hatta halen Volga Tatarlarının, Kazan Tatarlarının bütün en büyük araştırma alanlarından bir tanesi de burası ve Samara bölgesi. Yani Kazan'a kadar giden bölge. O yüzden burası da eskiden kalma bir kurgan. Yani buranın ismi Mamayev Kurganı. Burada bir Tatar kurganı, daha doğrusu. Tatar Mamayev isimli bir Tatar burada yatıyormuş ve onun üstünde gerçekleşmiş bütün bu savaş. Ardından da Anavatan seni çağırıyor heykelini buraya dikmişler. Böyle görüyorsunuz, insanlar gruplar halinde de geziyorlar burayı ve isterseniz tabii siz de katılabiliyorsunuz böyle turlara. Daha bilgi alarak gezmek daha mantıklı olur fakat gördüğünüz gibi biraz kalabalık ve de Rusça bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar heykel gerçekten de heybetli ve burada da bakın şeyleri, 2. Dünya Savaşı kahramanlarının anısına böyle anıtlar dikmişler, anıtlar koymuşlar. Veçnaya Slava, sonsuz rahmet dileriz diyor, yani sonsuz rahmet dileriz yazıyor orada. Giroy Sovyetskого Soyuza, Sovyetler Birliği dönemi kahramanlarından Gagarin, Starshemu biz de saygıyla anıyoruz. Tabii ki burada çok hani kanlı, çok derin bir çatışma yaşanmış sevgili arkadaşlar. Burada yine ismini yazıyor aynı şekilde. Tüm bu şeylerin şöyle bakın oraya kadar burada yaşananlar adına ve burada ölenler için yapılmış olan anıtlar var ve şunu da göstereyim size, insanlar kırmızı karanfil bırakmışlar, hala saygılarını gösteriyorlar. Ben de söylediğim gibi sonsuz saygılarımı gönderiyorum. Almanlar 2. Dünya Savaşı'na başlamadan önce Rusya ile bir anlaşma yapıyorlar. Yani bir pakt imzalıyorlar ve bu paktla birlikte Sovyetler Birliği'ne saldırmayacağını garanti edin. Sovyetlerin de Almanlara saldırmayacağının garantisini alıyor 1939 yılında ve bu anlaşmayla birlikte işin aslı Almanya Polonya'yı işgal ediyor. Resmi olarak 2. Dünya Savaşı'nı başlatmış oluyor. Ardından Avrupa'daki hedeflerine ulaştıktan sonra Almanya artık gözünü Sovyetlerin geniş coğrafyasına ve oradaki kaynaklara dikiyor ve çünkü bunları da alarak ortaya sürdüğü üstün ırk idealini gerçekleştirmek için gerekli maddi kaynağı da oluşturacağını düşünüyor. Bu sebeple Rusya'ya saldırması gerektiğini düşünüyor ve diğer bir sebep de Hitler'in sistemini kurmasındaki en büyük engelin Sovyet Rusyası olduğu
düşünüyor. Artık Rusya'ya yani Sovyetler Birliği'ne saldırması gerektiğini düşünüyor. 22 Haziran 1941 yılında Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırıyorlar Barbarossa harekatıyla. Bu tabi 2. Dünya Savaşı'nın seyrini kökten değiştiren bir olay oluyor. Almanlar 3 koldan Rusya'ya giriyorlar. Bir tanesi güney kolu Ukrayna üzerinden geliyor. Bir tanesi ortadan Smolensk ve Moskova'ya gidiyor. Bir tanesi de Leningrad'a yani bugünkü St. Petersburg'a gidiyor. Bu şekilde Sovyetler Birliği topraklarına Stalingrad Muharebesi 17 Temmuz 1942 ile 2 Şubat 1943 yılları arasında gerçekleşti. Peki niye Stalingrad'ı seçti derseniz de bunun en büyük ve en önemli amacı Sovyetler Birliği'nin elindeki petrol kaynaklarına ulaşmaktı. Çünkü bunları daha evvel de söylediğim gibi eline geçirip savaşı devam ettirmek ve en nihayetinde savaşı kazanmak ve bütün bu kaynakları üstün Alman ırkının hizmetine sunmaktı. Ama diğer bir etkense Volga Nehri'nin, zaten şu aşağısı arkadaşlar Volga Nehri. Hemen stadyum var, stadyumun yan tarafında. Volga Nehri'nin bağlantısının kesilmesini istiyordu. Çünkü bütün kaynaklar buradan gelip gidecekti. Ve Bakü ve Grozny'deki tüm petrol kaynaklarını eline geçirmek istiyordu. Bu sebeple Stalingrad hedef seçilmişti. Bunu da söylemem gerekir ki arkadaşlar, Stalingrad'ın seçilmesinde diğer en önemli konulardan bir tanesi, etmenlerden bir tanesi de şehrin ismi. Stalingrad, Stalin'in şehri demek. Bu sebeple burayı seçti. Yani sembolik bir anlamı olduğu için burayı alıp artık bakın gördünüz mü, Stalin'in şehrini de aldım demek istiyordu. Tabi Almanya burada beklemediği büyük bir direnişle karşılaştı arkadaşlar. Normalde zaten Blitzkrieg denilen bir savaş taktiğiyle ilerliyordu Almanya. Yani girip düşmana aniden, Blitzkrieg yani yıldırım taktiği demek, aniden saldırıp bütün topyekün yok edip orayı istila etmekti, işgal etmekti. Bütün planı buna dahildi. Ancak beklemediği şekilde bir direniş olunca artık sokak savaşlarına gitti savaş. Ve tabi bu da Alman ordusunun hiç alışmadığı bir taktik olduğu için zorlanmaya başladı. Eylül-Kasım arasında 1942 yılında artık tamamen sokak savaşlarına döndü buradaki savaş. Neredeyse ev ev, sokak sokak her yerde Alman ordusuyla Sovyet ordusu, hatta halk birbiriyle savaştı. Buraya Alman 6. ordusu gelmiş. Başında General Paulus bulunuyormuş ve Sovyetler Birliği'nin başında ise General Vasili Cheyukov bulunuyormuş arkadaşlar. Tabi Paulus yeterli ilerlemeyi kaydedemeyince onun yerine Almanya başka bir komutan görevlendirmiş. Bu şekilde ilerlemişler. Eylül ayından sonra ise artık sokak savaşlarına döndükten sonra Almanya istediği raddeye getiremeyince bu harekatı, artık Rusya yani Sovyetler Birliği karşı saldırıya geçmiş ve Uranüs harekatıyla da. Şimdi heykelin yanına doğru da çıkacağım arkadaşlar. Bir de size heykeli en yakından göstereyim. Heykel devasa arkadaşlar. 2018 yılına kadar da dünyanın en büyük heykeli bu heykelmiş. Bunun yüksekliği toplamda 85 metreymiş. 58 metre figürün yüksekliği ve 33 metrede kılıçmış arkadaşlar. Arkadaşlar heykel bir kadın figürü ve bu kadın figürü ana vatanı yani Rus topraklarını, Sovyet ana vatanını sembolize ediyor ve ana vatan sizi çağırıyor, bu heykelin ismi. Tabi buradaki hemen hemen her şeyin aslında bir sembolik anlamı var. Mesela en aşağıdan yukarıya kadar çıktığınız merdivenlerin sayısı 200. Bu 200 de Volgograd şehrinin yani Stalingrad'ın 200 günlük muharebesini temsil ediyor. Muharebe zamanını temsil ediyor. Burada da arkadaşlar Stalingrad Muharebesi'nde canını veren askerler ve tüm kurbanlar için bir anıt, sonsuz ateş var. Şimdi oraya gireceğim.
Arkadaşlar bu duvarlarda da Stalingrad Muharebesi'nde hayatını kaybetmiş olan, kaydı tutulabilen askerlerin listesi var. Şöyle görmüş olduğunuz bu kırmızı zemin üzerine beyaz yazılar. Askerlerin isimleri arkadaşlar. İşte ortada da sonsuzluk ateşi. Böyle iki asker de sürekli burada nöbet tutuyor. Burada ilginç bir şey var. Daha doğrusu ilginç iki tane yazı var. Şurada da Lenin'in resmini görüyorsunuz. Şurada ilk önce şunu göstereceğim. Faşistiki Vayki hatili uvidit Volgu Krasnaya Armia dala im etu возможность. Yani diyor ki faşist savaşçılar, işgalciler Volga'yı görmek istediler. Kızıl Ordu da onlar istediklerini verdi. Heykelin hemen aşağı tarafında da yine arkadaşlar böyle müzeyi geçtikten sonra şöyle bir havuz karşımıza çıkıyor. Onun yanında da böyle artık savaştan sahneleri canlandıran heykeller veya önemli komutanların heykelleridir diye düşünüyorum. Çok geniş bir alan bu arada. Mamayev Kurgan bu tepe. Şurası Mamayev Tepesi ve tüm buraya konulmuş olan bir anıtlar ve heykeller kompleksi diyebiliriz burası için. Şu artık arkadaşlar bu anıt kompleksi geride bırakıp bir sonraki durağa doğru yola çıkacağım ama gözüme çarpan ilginç şeyleri de sizlere göstermek istiyorum. Her yerde savaşı, o dönemi anlatan bir şeyler bulmak mümkün. Mesela şurada Все для фронта, все для победы yazıyor. Yani her şey savunma için, front için, her şey zafer için. Arkadaşlar az evvel söylemiştim ya, aslında burada her figürün bir anlamı, bir sembolize ettiği şey var. Ya bu gördüğünüz yarı bedenine kadar olan figür bir Kızıl Ordu askerini sembolize ediyor ve alt tarafı da Volga'ya batmış, bir elinde el bombası, diğer elinde ise tüfek var. Bu yani ölümüne duruş heykeli, bu heykelin ismi. Yani her şekilde şehrimizi savunuruz, bu yola baş koyduk demenin bir sembolü. Hemen arka tarafında ise yıkıntı duvarları var arkadaşlar. Şurası sadece ileri duvarı. Buranın ismi de bir adım bile geri atmak yok duvarı. Yani böyle bir sembolik yoldan çıkıyorsunuz heykele doğru. Anavatan seni çağırıyor'a doğru. Burada da arkadaşlar Volga Stadyumu var. Burası yine 2018 yılında Dünya Kupası'nda kullanılan statlardan bir tanesi. Volgograd şehri de şu tarafta. Volga Nehri aşağısı buradan geçiyor. Ve alan çok büyük. O yüzden ben aslında yukarıya taksiyle geldim. Oradan aşağıya iniyorum. Ama bunun normali bu değil. Normalde aşağıda duraklar var. Zaten tramvay, metro tram durağı da aşağıda. Otobüs de aşağıya geliyor. Oradan insanlar geliyorlar ve yukarı doğru çıkıyorlar. Sırasıyla bu heykelleri görerek, anıtı ziyaret ederek. Şimdi ben bir sonraki destinasyonumuza doğru yola çıkacağım. Rusya Federasyonu içerisinde görmeyi en çok istediğim yerlerden bir tanesi de bu Mamayev Kurgan ve Anavatan çağırıyor heykeliydi. Kısmet oldu bugüne. Geldim. Şimdi tabi bunun söylediğim sembolik önemi ve tabii ki Stalingrad Muharebesi'nin önemiyle birlikte çok derin bir anlamı var. Toplamda 2. Dünya Savaşı'nda Rusya 27-28 milyon, hatta daha fazlasını veya daha aşağısını söyleyen rakamlar var. Ölü vermiş, yani can kaybı yaşamış. Bu şehirde de 1 milyon ve üzerinde can kaybı olmuş. Hatta bir kaynağa göre sivil yaşamın, yani sivil insanların hemen hemen hepsinin öldüğü söyleniyor. Yani 1500 ile 2000 rakamların kaldığını söyleyen kaynaklar var. O anlamda gerçekten de çok önemli bir muharebe olmuş ve Stalingrad halkı o dönemde ve Kızıl Ordu askerleri burayı cansiperane savunmuşlar. Almanya'yı, isimlerini söylemiyorum yani bazen, çünkü iki isme YouTube engel koyabiliyor. O yüzden onların isimlerini bugün söylemedim. Belki de dikkatinizi çekmiştir.
Almanya'ya engel oluyorlar ve bu savaşı kesin galibiyetle 2 Şubat 1943 yılında kazanıyorlar. Şimdi şuradan tramvaya gideceğim. Burası Mamayev Kurgan durağı. Ya da otobüsle de şehre gidebiliyorsunuz. Pavlov's House, yani Pavlov Dom'a gideceğiz arkadaşlar şimdi. Burası Mamayev Kurgan durağı. Şu CT metro tramı sembolize ediyor. Yani hem tramvay gibi hem de metro gibi yerin altından giden bir sistem var. İlginç bir sistem var. Şimdi birazdan gelecek, ona bineceğim. Buradan biniyorsunuz. Gördüğünüz üzere herhangi bir bilet gişesi yok. Bilet almadan giriyorsunuz. Trenin içinde ödüyorsunuz ama ödeyin, ödemezseniz cezaları büyük oluyor. Yani ceza yemeyin durduk yere. Arkadaşlar, ödemenizi de böyle gerçekleştiriyorsunuz. Kartla. Evet. 32 ruble. Bu şekilde ödeyebiliyorsunuz. Следующая станция. Станция Мамаев Курган. Станция Стадион Волгоград-Арена. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an dışarıdan gidiyor. Birazdan yer altına girecek. Yani Volgograd gerçekten de çok güzel bir şehir. Tarihi bir şehir ve kesin görülmesi gereken bir şehir. O yüzden kesinlikle sizin de gelmenizi tavsiye ediyorum. Tren şimdi bakın yer altına girdi ve bir metro oldu. Yani buna metro tram diyorlar. Evet, tramvaya bindim. Metroda indim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi Pavlov's House, yani Pavlov'un evi denilen bölgeye gideceğiz. Yine Stalingrad Muharebesi'nin en önemli temel eserlerinden bir tanesi. Evet, burası Pavlov'un evi arkadaşlar. Burada Pavlov isimli bir Sovyet askeri ve arkadaşı tam 60 gün boyunca burayı savunmuşlar. Bu evi savunmuşlar. Ve o yüzden burası da şehrin ikonik sembol noktalarından bir tanesi olmuş şu anda. Sergeant Pavlov tarafından 1942 Eylül sonuna kadar savunulmuş burası. Yani Temmuz'da başladığına varsayarsak savunulmuş ve o kahramanlık hikayesini anlatan anıta dönmüş. 8 дней в огне diyor. Yani ateşte 58 gün. Arkadaşlar 27 Eylül 1942'den Kasım 1943'e kadar tam 58 gün boyunca ateş altında kalmış burası. Çavuş Pavlov komutasında. O yüzden buraya Pavlov'un evi demişler. Ve tabii ki bu evin şöyle bir sembolik anlamı olmuş yine. Buradaki direniş tüm Stalingrad Muharebesi'ndeki direnişi sembolize etmeye başlamış ve o açıdan çok önemli bir yer olmuş. Yine önemli bir not, önemli bir eklenti de şöyle yapayım. Almanya burayı alırken, yani 58 gün boyunca Paris'i işgal ettiğinden daha fazla asker kaybına, can kaybına maruz kalmış. Pavlov evine çok yakın bir de burada bir değirmen var, un değirmeni. Orayı da göstermek istiyorum size. Yine Stalingrad Muharebesi'yle ve Pavlov evinin savunmasıyla çok yakından alakalı bir eser. Burada evler de gerçekten de çok güzel. Baksanıza, şuraya da bir gireceğim. Şeye gitmeden önce. Evet, böyle klasik Sovyet yapısı. Geçiyorsun tünelden ve az önce gezdiğimiz anıt orada. Şurası da Pavlov'un evi zaten. Böyle evleri açılıyor. Ama size de bunu göstermek istedim, yani gerçekten de güzel bir mimari. Karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar Gerhard Değirmeni diye geçiyor. Evet, burası komple müze alanı. Zaten Müze Panorama. Panorama Müzesi'ymiş burası. Stalingradskaya Bitva, yani Stalingrad Savaşı
Panorama Müzesi'ymiş. Müzey Panorama Stalingradskaya Bitva. Yani Stalingrad Muharebesi Panorama Müzesi diyor. Burası Gerhard Değirmeni. Eski bir değirmen. 1899 yılında Gerhard ailesi tarafından yapılmış. Burada zaten Volga Almanları yaşıyordu. Onlar tarafından yapılmış bir un değirmeni aslında. O dönemin en modern un değirmeniymiş arkadaşlar. Tabi bu yapı Pavlov'un eviyle birlikte hemen şurası zaten Pavlov'un evi, şu bina. Orayı da tekrar göstereceğim. Bu tarafında da bir sanat var, onu göstereceğim. Bu yapı o evle birlikte savunma mekanizmasının en büyük unsuru olarak tarihe geçmiş. Burası kasıtlı koruma alanı. Sovyet yetkililer bunu savaşın trajedisini ve direnişini simgeleyen bir anıt olarak belirlemişler. O yüzden bu şekilde binanın bu tarafında da böyle bir Sovyet yıldızı var. Yani enteresan bir yer. Gerçekten bunun bu şekilde korunması fikri de bence gerçekten de güzel. Baktığınızda neler yaşandığını o günlerde gayet açık gösteren bir sahne olmuş. Gerçekten bir savaş filmi sahnesinde gibisiniz yani burada. Toplam bu tesisin tamamının ismi işte Panorama Müzesi ve şurada da yine bir devasa bir obelisk var. Bunun ismi de Şitk obeliski ve 3 yüzlü bir asker süngüsü şeklinde yapılmış. Aşağısı da yine arkadaşlar müzeye dahil. Volga Nehri şurası. Şimdi o tarafa doğru gidelim bakalım. Bu alanın, Panorama Müzesi'nin aşağı tarafında ise böyle tankları, işte o dönemki askeri araç gereci görebileceğiniz bir yer mevcut. Mesela bu Löhki tank, hafif tank T-70B'ymiş bunun ismi. Stalingrad Muharebesi'ni arkadaşlar batılı kaynaklar veya batılı tarihçiler bazen birazcık daha artık nasıl dersiniz, azımsamak mı, biraz daha böyle aşağı çekmek için mi şeye bağlıyorlar hep. Kış geldi, işte general kış ortaya çıktı. O yüzden Rusya, yani Sovyetler Birliği bu savaşı kazandı. Ama bu tabii ki Sovyetler Birliği açısından veya Rusya Federasyonu açısından baktığınızda böyle değil. Kışın tabii ki etkisi oldu. Ama asıl Stalingrad Muharebesi'nin kazanılmasının birinci ve en önemli sebebi Sovyet askerlerinin ve buradaki insanların, burada yaşayanların şehri bir adeta etten duvar örerek savunmasından dolayı burayı korudular ve bu şehri Almanların eline geçmekten kurtardılar. Müzede içeride, eğer girmek isterseniz bu müzeye girebiliyorsunuz. Bugün gezdiğimiz Mamayev Kurgan ücretsizdi ama yüksek ihtimalle müzeye giriş ücretlidir. O yüzden tabii ben şimdi girmeyeceğim. Hem video uzadı hem de yani birçok şeyi zaten gördük, gezdik. Son sözlerimi artık şöyle Volga kıyısına doğru ilerlerken sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar bunun tabii bu savaşın bir de sonuçları oldu. Bunun en büyük sonucu 2. Dünya Savaşı'nın Doğu cephesinde Almanya ilk yenilgisini tatmış oldu. Dolayısıyla Blitzkrieg yani Yıldırım Harekatı operasyonuyla ilerleyen Alman ordusunu durdurmanın artık mümkün olduğu psikolojik olarak çıktı ve bunun işte psikolojik olarak bir artısı oldu. Hem tüm Almanya'ya karşı savaşanlara hem de Sovyetler Birliği'ne. Ordusunun bu yenilgisi onların artık yenilmez olmadığını gösterdi ve yavaş yavaş geriye düşmelerine neden oldu. Yani arkadaşlar eğer Alman ordusu bu savaşı kazanabilmiş olsaydı şayet herhalde Orta Asya üzerinden Amerika'ya kadar ulaşacaktı ve bakın o zaman bizzat savaşmış olan tanklardan bir tanesi. Bu sebeple de bu sonuç, yani Stalingrad Muharebesi'nin Sovyetler Birliği tarafından kazanılması önemli bir, gördüğünüz gibi bu da yine şehrin sembol yapılarından, lokomotif, geldiğinizde görebileceğiniz şeylerden bir tanesi. Özetle Stalingrad Muharebesi Almanya'nın Sovyet petrol kaynaklarına ulaşma ve Volga hattını kesme hedefiyle başladı. Luftwaffe'nin yıkıcı bombardımanı ve sokaklarda ev ev verilen amansız mücadele tarihin en kanlı çatışmalarına sahne oldu. Sovyetlerin ustalıkla planlanan Uranus harekatı ile Alman 6. ordusunu kuşatıp imha edilmesi sadece Doğu cephesinin değil, tüm 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası oldu.
Almanların insan ve malzeme kaybı asla telafi edilemedi. Sovyetler stratejik üstünlüğü ele geçirdi ve Stalingrad direnişini efsanevi bir simgesi olarak tarihe geçti. Bu sebeple arkadaşlar Stalingrad çok önemli, çok değerli bir şehir Rusya Federasyonu için. Döndük dolaştık, Pavlov'un evine geldik sevgili arkadaşlar. Artık bu videoyu şöyle hatta burada kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Volgograd'dan, Stalingrad'dan saygılar, sevgiler.